Mahalleyi ayağa kaldırıyor bu sistem. Habersiz adım ya ondan. Ne olacak bu adamın hali? Bal bitti, ayı gelmedi. Önüne gelen engelleri sesli ve ışıklı olarak beyne bildirecek. Gençlere tavsiyem bıraksınlar, böyle icat işlerine uğraşsınlar. Ben Yasin Alparslan, Yozgatlı Mucit lakabı. Kendi köyümde ufak bir atölyem var. Enerji güvenlik sistemleri üzerinde çalışmalar yapıyorum. Birçok proje geliştirdim. Kimya üzerinde, ısı üzerinde. Hamdi Hoca diye bir hocamız var. Bilimsel olarak cesaret veriyor. Ondan dolayı projelerimi daha fazla hızlandırdım. Habersiz adım ya ondan. Bu alarmlı ayakkabı. Bu 20 sene oldu yapılalı. 10 kere görselleri çıktı. 20 yıl önceki yapılan Kapkaç'la ilgili şantalar. Profesör Doktor Hamdi Temel, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dal Başkanıyım. Hem kimya hem de farmakoloji alanında 2 doktoram olduğundan dolayı işte Profesör Doktor diye kendimi tanıttım. Hem lavanta olsun, hem kenevir olsun, hem borla ilgili akademik çalışmalar yapmaktayız. Yasin abiyle sosyal medyada tanıştım doğrusu. Daha sonra Yasin abiyle görüştüm. Ve biraz kendisinden bahsedince dedim abi seni ben ziyaret etmek istiyorum. Yüksek lisans doktor öğrencilerimi de aldım ve Sarıkaya'nın Kürtçü köyüne gittik. Küçük bir bakkalı var. O bakkalda işte köyün ihtiyaçlarını gideriyor. Bir de evinin yanına tamamen kendisine ait bir mucit odası yapmış. Ve ben mucit odasına girince gerçekten iyi ki dedim Yasin abiyi ziyaret etmişim. Yaptığı çalışmalardan bahsetti. Bulmuş olduğu mucit işlerden, işte teknoloji şeylerinden bahsetti. Dinledikçe ben hayran oldum. Siz bütün eğitimlerinizi alabilirsiniz. Dünyanın en iyi eğitimlerinden geçebilirsiniz ama bir mucitlik özelliğiniz yoktur. Pencere sistemini torunum birkaç kere pencereden düştü, 2. kattan. Ankara'da kızımın bir evini soydular. Öyleyim. Ya bunlara çareler düşündüm.
Elektronik pencere ağ sistemi geliştirdim. Elektronik pencere. Herhangi pencereye bir zarar geldiği zaman, gittiği zaman bu şekilde mahalleyi ayağa kaldırıyor bu sistem. İsterseniz emniyette geldi, jandarma da geldi, hepsi kapıya birikti. Ne olacak bu adamın hali? Cam kırıldığı zaman, çatladığı zaman, pencereye zarar verdiği zaman onlara tasarladım. Bu işlere çok küçük yaştan gönüllü olarak girmiş. Bu sistem güvenlik robotu. NTV Türk Mucitler Yarışması'na da çıktım. İkinci bir defa istediler, onu da yetiştirip götüremedim. Bu sistem güvenlik alanına giren kişileri önce sesli olarak uyarıyor. Üçüncü seviye dereceye girdiği zaman sistem devreye geçiyor. Mesela masadan bir şey alacak, kasadan bir şey alacak. Bunları etkiliyor. Yani koruma alanına geçiyor, koruyor. Bu seyyar, istediğin yere kurabiliyorsun. Bu da elektrikli, aynı. Ziynet eşyası, ziynet kutular var. Adam oksijenle kesiyor kasayı, daha milletin haberi yok. Bunlar çeşitli güvenlik sistemleri. Bursa'da bir alarm var. Yumurtaya dahi alarm yaptım. Bu da hem lambasını yakar bak. Lamba olarak yakar. Bu hayvanlar için, hayvanları korkutmak için, şu arılarımızdaki, kovanlarımızdaki arıları yedik, yabani hayvanlar. Daha geçen gün üşendik, kurmadık. Ondan sonra ikinci bir sefere kurduk, bu sefer de bal bitti, ayı gelmedi. Onlara tasarladık. Isıya duyarlı yangın sistemleri. Yangın güvenlik sistemleri. Kollarını çekiyorsun istediği yere, ısıya duyarlı, yüksek ısıya duyarlı sistem otomatikman devreye geçiyor. Yangın söndürme sistemi. Bu küçüğü, bu da büyüğü. Şu yangınlar oluyor. Duman dedektörleri bazen görev yapmıyor. Elektromekanik sistemi olduğundan daha güvenli görev yapabiliyor. Mesela bir problem karşınıza çıktığı zaman veya bir eksik gördüğü zaman bunu içine dert ediyor ve ondan sonra da bunlarla ilgili kafasında tasarımlar yaparak mucitliğini gösteriyor. Mükemmel bir şey gerçekten. Bu görme engelliler bastonu. Önüne bir engel geldiği zaman önüne gelen engelleri sesli ve ışıklı olarak beyne bildirecek, küçültülecek. Bunların çalışmasını yapıyorum şimdi. Yani önüne gelen hareketleri, engelleri beyne bildirecek yani. Ya bunun küçüğünü yapmıştım ama bozuldu. 20 sene oluyor bunu yapalı. Sadece Yozgat için değil bakın. Bu Türkiye için bir değer. Yasin abi gibi çok mucitlerimiz var bizim. Bunların değerlendirilmesi lazım. Bu da deniz projem. Manyeto sistemiyle enerji üretme. Yapay hareketlerden enerji üretme. Yani hani deniz projeleri var ya, onların hareketleriyle bu enerjiler üretme sistemi. Böyle hareketle çok güzel enerji üretiyor. Koca koca büyük şeyleri kurmaya gerek yok. Güneş enerjisini hareketlerini enerjiye çevirmek, seyyar olarak
ısı tasarrufu sağlamak. Bu seyyar enerji sistemi. Seyyar güneş enerji sistemi. Güneş enerjisiyle şarj yapan bir sistem. İstediğimiz yerde kullanıyor. Daha büyütüldüğü zaman elektrik enerjisine dönüşüyor. Güneşten alıyor tabii, lambadan değil. Şimdi Çinliler bunun daha büyüğünü yaptı, baca kadar. Çalışmalarınızı akademik anlamda desteklemezseniz bir yerde durur. Ben bunu yapalı da kaç yıl oldu. Şimdi sensörü bile var. Daha orijinal yalan. Yüksek ısı olduğu zaman haber veriyor. Diyor ki mesela yanıyor ya da çok ısındı, çok şiddetli diyor. Güneş enerjisi tavası. Yani Yasin abi de durmuş orada. Kendisine ait olan kısımlar bitmiş ama akademisyenlere ait olan kısımlar, devlete ait olan kısımlar ve diğer kurumlara ait olan kısımlar duruyor. Mesela bu yürüyen kirko. Hidrolik kirko. Uzaktan kumandayla çalışır. Aselsan'ımı davet ettim. Projelerim hakkında oralara bilgi verdim. Şimdi bu sistemler Aselsan'ımızda gelişiyor. Orta Anadolu Kalhanlar Birliği'nde proje yarışmalarında dereceye gitti bu ürün. Isınma projem bu. Bu %60'dan hemen hemen daha fazla ısı sağlıyor, ısı tasarrufu sağlıyor. Bunlar güneş enerjisiyle yaptığı zaman %60'ı 70'i bile geçiyor ısı tasarrufu. İmkan verilirse konutlarda ve seralarda %75'e varan ısı tasarrufu sağlayacak bu. Bunların çalışmalarını yapıyorum şimdi. Maddi olarak Yasin abinin problemini çözebilsek, bir de yanına böyle birkaç kişi verdiğiniz zaman, asistan verdiğiniz zaman ne Yasin abiyi tutabiliriz ne ülkemizi tutabiliriz gerçekten. Akım geçmiyor. Akım geçiyor bak. Akım geçiyor. Meşenin bir üründen zayıf akım yalıtımı. Bu dış akım. Bir sürü yangın oluyor. Plastik sistemlerinden zayıf akım yalıtımı kullanılıyor. Yangın çıkarıyor. Ama bu sistem yangını önleyecek. Bu malzemeler üzerine hem araştırma yapıyorum hem de güvenlik sistemleri üzerinde faydaları, katkıları oluyor. Yasin abinin söylemlerinin, mucitliklerinin doğru olduğunu akademik yönden de ispat etmeye çalışacağız. Tıpla ilgili çalışmalarımız da var. Bitkisel otla çalışmalarımız var. Bunlar meşede oluşan tümörler. Bunlar üzerinden Hamdi hocamız araştırma yaptı. Onların tavsiye üzerine ben de araştırma yapıyorum. Bak bunlar meşeyle ilgili araştırmalar, meşe cinsleri, meşe üzerindeki virüs, bakteri, tümör üzerindeki araştırmalar için malzemeler, meşe malzemeleri. Üniversitemizin araştırma hocaları bunlar için araştırıyorlar. Onun çalışmaları ve bizim akademik çalışmalarımız doğrultusunda beraber yüksek lisans doktora tezleri çıkartmaya çalışacağız. Mesela bir taraftan lavanta çalışacağız, bir taraftan meşe çalışacağız. Bunların maddelerinden de ürünler elde ediyor. Üniversitemizin tavsiyesi üzerine çalışmalar yapıyorum burada. Araştırmalar yapıyorum. Köşede. Bunlar da meşeyle ilgili tıbbi ürünler. Hamdi hocamızın tavsiyesi üzerine bunlarda çalışma yapıyor. Şimdi Ar-Ge'de şu kısım meşe külünden yaptığımız malzemeler, tıbbi çalışmalarımız. Üniversitemizde test oluyor şimdi bunlar. Sonuçları olumlu çıkıyor. Başladık. Yani ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Şu an Yasin abiyle biz devamlı bir şekilde bu konuları konuşuyoruz. Sadece bunlar Yasin abinin notları. Örnekleri bunlar. Bunlar çalışılacak. Akademik çalışmalar yapılacak. Şunlar da lavanta ile ilgili Yasin abinin atmış oldukları parfümler. Mesela bu meşe külüyle yapmış oldukları işte karışımlar. Ama dediğim gibi bunlar çalışılacak. Bakın mesela şu
meşe türü işte elenmiş. Bunlar ben çalışacağım bunların hepsini. Analizlerini falan yapacağız. Ve bunlar birer tez olacak işte öğrenci. Oda spreyi. Bunlar hepsi doğal ama. Hiç içinde kimyasallar yok. Bunlar temizlik sanayi, temizlik üzerine. Bunda hiçbir kimyevi katkı yok bunlardan. Doğal meşe ürünleri. Köyümüzde meşe çok olduğundan araştırmaları üniversitemize haber verdim. Üniversitemizde test oluyor. Meşenin kanseri bile faydası olduğu tespit ediliyor. Bazı akademik çalışmalarda meşenin kansere iyi geldiğiyle ilgili bilgiler var doğrusu. O bilgileri biz araştıracağız. Araştırdıktan sonra net şeyler sizlere söyleyebiliriz. Bunlar doğal malzemelerden ısı yalıtım malzemeleri, doğal bitkilerden ısı tasarrufu, doğal bitkilerden, doğal malzemelerden ısı yaratımı, ısıya dayanıklı böyle çalışmalarımız var hocamızın. Eğer bunlardan bir netice alırsak, bir adım basamak gidebilirse bu basamaklar doğrultusunda büyük projeler yapmayı da düşünüyoruz beraberce. Aselsan demiş ya biz seninle çalışmak istiyoruz demiş. TÜBİTAK'taki ta o zamanlar için söylüyorum. İnsanlar gelmişler beraber çalışabiliriz falan. Ama onun elinden öyle bir akademik anlamda tutan kimse olmadığından dolayı değeri tam anlaşılamamış. Anonsumuz bile var bak burada. Proje çalışmalar bunlar. Bu çok eski bir çalışma iş defterim. TÜBİTAK'ın ilgilendiği bu projeler. 35-40 yıl önceki bunlar. Bunlar çalışmalarıma ait projelerim, çizimlerim. Bunlar ısıyla enerji sistemi, güvenlik sistemleri projelerinde bazı çalışmalar. 35 yıl önce TÜBİTAK'ın isteğiyle girmedim ama şimdi gidip çalışacağım. TÜBİTAK'la beraber. Bunlardan çalışmalarıma ait yeni projelerim. Hangi birisini anlatacağım ki? Yasin abinin hayatına baktığınız zaman eğitiminde olmadığını da görüyorsunuz. İlkokulu tam bitirmiş, daha sonra diğer eğitimlerini almış dışarıdan ama köyde yetişmiş birisi ve babasıyla beraber kitap okumaya başlamış. Burası kütüphane olarak kullanıyor. Köydeki gençler istediği zaman alıp okuması için. Bunlar çalışma defterlerim, kitaplarım. Ve düşünün yani bu konuyla ilgili hiçbir eğitim almamış bir insanın bu konularla ilgilenmesi. Mükemmel bir şey gerçekten. İleride de belki Allah nasip eder mi bilmiyorum. Hedefimizde bu var. Bir teknokent kurup onunla beraber ürünlerimizi geliştirip sadece Türkiye değil dünya pazarına da satabilecek hale gelebileceğiz. Belki bilemiyorum yani. Bunu yıllar sonra göreceğiz. Ne kadar olur olmaz bilemiyorum. Bunlar köyümüzün tarihi, kültürel malzemeleri. Bunları hem hatıra hem hobi amaçlı 40-50 yıllık birikimler bunlar. Bunlar da benim koleksiyonlarım, hobi amaçlı. Hemen hemen yarım asırdır biriktirdiğim koleksiyonlarım. Çakmak koleksiyonu, makas koleksiyonu, gözlük koleksiyonu. Çakmak koleksiyonum, kalem koleksiyonum, bunlar inci koleksiyonum, kaset koleksiyonu, makas koleksiyonu.
Saat koleksiyonları, fotoğraf makinesi koleksiyonlarım var. Meraklıyım yani. Fotoğraf makinesini ta 50-60 yıldır meraklıyım. 10 yaşımdan beri meraklı olduğumdan onların koleksiyonunu yaptım. Burada koleksiyon çok. Buradaki emekler, ürünler, bütün sigara paralarımı içmedim. 30 yıl oldu bırakalı, sigarayı bırakalı. Onların ürünleri, onların emekleri, onların çalışmaları. Gençlere tavsiyem bıraksınlar, bir de icat işleriyle uğraşsınlar. Çalışırsan oluyor yani. Bunlar çeşitli aldığım ödüller. Aydın Sanat Atölyesi'nin ödülleri bunlar. Birkaç ay oldu Yasin abiyi tanıyalı. Gerçekten hemen hemen her gün günümün belli bir saatlerini Yasin abinin sorularına cevap vermekle geçiriyorum. Birbirimizi motive ediyoruz. Bu da güzel bir şey tabii ki. İnanılmaz derecede bu tip mucit abilerimiz, hatta ablalarımız, kardeşlerimiz, gençlerimiz çok. Demek ki biz eğer bu projelere destek olursak ve önlerini açabilirsek Türkiye'nin önü çok hızlı bir şekilde açılacak. Yani biz bu konuda hem devletten hem özel kurumlardan hem resmi kurumlardan destek bekliyoruz. Köşe yazımın ismi şuydu: Gönül Dağı'nın gerçek bir mucidi diye. Dedim ki gelin gerçek bir mucidin çekin. Yani filminizde kısa bir yer verin. Yasin abinin o odasını kullansalar ve orada 1-2 dakikalık bir çekim yapsalar en azından Gönül Dağı'nın gerçek şeyleri de ortaya çıkmış olur yani. Bence çok iyi olur. Bir daha tekrarlamış olalım bu önerimizi.